Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem, viral olan bir tarifle geldim. Patates görünümlü poğaça tarifi herkes tarafından çok sevildi. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına bir paket instant maya, bir çay bardağı ılık su, bir çay bardağı ılık süt ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 1-1,5 bardak kadar un ekliyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Unu biraz yedirdikten sonra tekrardan biraz un ekliyorum. Üzerine bir çay kaşığı dolusu tuzumu ekleyip yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Çok fazla un eklemesi yapıp hamuru sertleştirmeyin. Bu aşamada bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Silme olacak şekilde kullandım. Gramaj olarak da kullanacaksanız 25-30 gram kadar kullanabilirsiniz. Yağı hamura güzelce yediriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bu aşamada hamuru kolay toparlamak için bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağını üzerine döktüm. Hamuru toparladım, yeteri kadar yoğurdum, üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. İç harcı için 3 adet patatesimi haşladım. İyice yumuşamış. Ezici yardımı ile güzelce eziyorum. Patatesi güzelce ezdikten sonra isteğe bağlı olarak sucuk eklemesi yapabilirsiniz. Ben biraz göz kararı olacak şekilde sucuğu 4'e bölüp biraz doğradım. Sucukları ekliyorum. Kaşar peyniri yerine de ben yağlı köy peyniri kullandım. Dilerseniz kaşar peyniri kullanabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra biraz baharat ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı kadar da pul biber ekledim. Çok az da tuz ekliyorum. Kullandığım peynir biraz tuzlu. İyice karıştırıp kenara alıyorum. Hamuru yaklaşık 40 dakika kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Tezgahıma biraz un serptikten sonra hamuru tezgaha alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamuru 9 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum.
Bezeleri hazırladıktan sonra eğer vaktiniz varsa bir 10 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Rahat şekillendirmek için. Ben ilk hazırlamış olduğumdan başlayarak şekillendirmeye başlıyorum. Çok da ince olmayacak şekilde elimle açtım. İç harcını bir kaşık dolusu yerleştirdim. İyice sıkıştırıyorum. Patlama yapmasın. Hamuru ben biraz fazla incelttim. İster istemez çok az da olsa patlamalar oldu. Biraz daha kalın yapabilirsiniz. Ama lezzet açısından da ince olması daha güzel oldu. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, lavaş, yufka, aklınıza gelebilecek her türlü hamur işini kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Poğaçaları hazırladıktan sonra yine hiç dinlendirme yapmadan kakao ve una buluyorum. Göz kararı olarak hazırladım. Kakao ve ununu gramaj olarak da yapabilirsiniz. 5 grama 20 gram olarak yapabilirsiniz. Eğer kaşıkla yapılacaksanız da 1 yemek kaşığı silme olacak şekilde kakao, 3 yemek kaşığı kadar da unla karıştırdım. Poğaçaları hazırladıktan sonra kakao ve un karışımına buluyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye almadan önce pipet yardımı ile hafif delikler açıyorum. Hamuru yırtmamaya dikkat edin. Poğaçaları hazırladıktan sonra eğer vaktiniz varsa bir 15-20 dakika kadar tepsi mayasını mutlaka yapın. Daha yumuşacık oluyor. Tepsi mayasını yaptıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yarım saat kadar pişirdim. Fırından fırına bu süre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin. Patates görünümlü poğaçalarım fırından çıktı. Mükemmel bir şekilde piştiler. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum. Biz çok beğendik. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.